Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben çok fazla böyle sezon sonu değerlendirme veya ne bileyim bir maç videosu falan ailemizin kanalında pek fazla paylaşmıyorum. Ama bugün şu geçmişe dönük, yani bu sezonun geçmişe dönük bir karşılaşmayı özellikle şamasal olarak, yani görsel olarak sizinle paylaşmak istedim. Çünkü nedeni şu arkadaşlar. Yeni başlayan kardeşlerimiz için bir bilgi olabilir ama üst level arkadaşlarımızın da özellikle yapmış olduğu, hepimizin zaman zaman yapmış olduğumuz bir yanılgı bize bazen pahalıya patlayabilir. Şimdi arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi yarı finalinden bahsediyorum. Buraya kadar çok rahat maçlar çıkardık. Güzel karşılaşmalar çıkardık. Şimdi arkadaşlar, yarı finalde Dortmund takımıyla oynadık. Yunanlı bir arkadaşımız. Bizden bir level üstün ama bu güç sizi yanıltmasın. Bu şekilde yedekleri ve rezervindeki oyuncularla oynadı. Yani şu andaki görünen gücü o güç değil. Şimdi arkadaşlar ilk maç 3-0. Güzel bir skorla bitti. Zaten benim bu seneki oynama şablonum bu. Bu şablon üzerinde oynadık. Rakip biraz daha böyle orta alandan ortadan gelen bir yapı içindeydi. Zaten bu dizilişinden de belliydi. Ve ilk maçı 3-0 kazandık. Şimdi gelelim ikinci karşılaşmaya. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi benim ilk maç sonunda 4 ya da 5 tane sarı kartlı oyuncum vardı. Dolayısıyla bir sonraki final maçı da çok önemli olduğu için ben dedim ki nasıl olsa ilk maçı da 3-0 kazandık. Ama dedim en azından 4-5 oyuncum bir sarı kart görür, kırmızı kart cezalı duruma düşer endişesiyle oynatmadım. Yedeklerdeki oyuncularımla rezervli bir takviyeli bir takımla çıktım. Ha. Şimdi burada en büyük şey şu. Bakın. Tabii dolayısıyla rakibimiz 26 ve 36. dakikada iki tane bizim sonlandıramadığımız ataktan dönen topla gol attı arkadaşlar. Bir anda ben ne oluyoruz dedim. Şimdi ilk maç 3-0 öndeydik. Onun rahatlığı vardı. O zaman ben ne yaptım değerli arkadaşlar? Hafif böyle taktiksel değişikliklere gitmeye başladım. Yani tabii elimdeki kadro yapısına münasip 3 orta sahayla başlamıştım. Şu oyuncumu biraz daha böyle ileri çıkardım. Şunlara biraz daha geri emri verdim. DMC'yi sabit tuttum. Şunları ileri vererek takımı savunmaya aldım arkadaşlar. Savunmaya aldım ama kondisyon bastım, hücum bastım. Dolayısıyla bu biraz daha geriye aldım. Yani alanı biraz daha kapatmak durumunda kaldım. Dolayısıyla o arada biz görüldüğü gibi 2 tane gol atarak durumu 2-2'ye getirdik. Sonra tabii bir 3. gol yedik ve sonunda da 89. dakikada yaptığımız değişikliklerle rakip de güzel oynadı, iyi oynadı. Dolayısıyla biz 3-3'lük bir karşılaşma yaptık. Şimdi bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Hepimiz yanılgıya düşebiliyoruz. Hepimiz hata yapabiliyoruz. Dolayısıyla evet ben zaruriyetten yani bir sonraki finali düşünerekten bu hareketi yaptım ama eğer bir 3. golü yeseydik, maçı çıkartamayabilseydik, rakip sert savunmaya dönebilirdi. Rakip tabi savunma oynamadı. Dolayısıyla şimdi onun gole ihtiyacı vardı. Ve erken 2 tane golü bulunca da direkt üzerimize gelmeye başladı. Ben onu görünce ortadan gelmeye başlayınca ben takımı ona göre şekillendirip tekrar durumu kurtarabildim. Bu bir final maçında da olabilir arkadaşlar. Yani rakip küçümseme demeyelim de daha kolay gördüğümüz bir final karşılaşmasında daha rahat davranabiliriz. İşte tek bir final maçında sizden güç olarak düşük bir takım sizi o final maçında yenebilir ve telafisi olmayacağı için de bu herkesin kulağına bir küpe olsun. Telafisi olmayacağı için de dolayısıyla o kupa elinizden gidebilir. Bunun örneklerini de çevremizde çok fazla görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu ara tabii kupayı yeni başlayan arkadaşlar için daha ziyade söyleyeceğim arkadaşlar.
Evet, ilk 11'inizin morali full olsun. Muhtemelen %90 üzerine çıkmaya çalışın ama %99 kondisyonla çıkın maçlarınıza. Ama özellikle final maçı olur. Çok önemli karşılaşma olur. Yani diğer kulvarlardaki karşılaşmalarınızda yedek takımınızın da morali süper olsun arkadaşlar. Ve kondisyonları %90, ortalama %90, 88, 90 civarı olsun. Bunun da nedeni şu: yeni başlayan kardeşlerimiz için özellikle bunu söylüyorum. Çünkü o anda bir taktiksel değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bir sakatlık olur, oyuna yedekten bir oyuncunu sokmak isteyebilirsiniz. Morali full, yani morali en yüksekte süper ve kondisyonu da 88 üzerinde bir rakam olursa olası size orada aksamadan fayda verebilir diye düşünüyorum. Bu da ufak bir bilgi olaraktan kulağınızda kalsın istiyorum değerli arkadaşlar. Ve finalde de zaten yine iyi bir rakiple oynadık. Bizden bir level üstünde ama biz de ona yani 20 puan düşüktük. Rahat bir karşılaşma geçti. Aslında ben daha zorlanacağımız bir karşılaşma bekliyordum. 138'e 141 ortalamamız var. Yani level farkı da olsa onun ortalamasını alıyor zaten algoritma. O şekilde oynuyor. O da güzel bir karşılaşma oldu. Rahat geçirdik. Tabii şimdi çok enteresandır. Süper Lig'de de oynayacak takımı bekliyoruz. Süper Kupa için o da yarın oynanacaktır. Büyük bir ihtimalle. Enteresandır. Bu takım benim arkamdaki ikinci sırada. Bu takım da üçüncü sırada. Ben de bunların maçını acaba bize Süper Kupa'da kim gelecek? Bunu merak ediyorum. Tabii bu video yayına çıktığı zaman biz Süper Kupa karşılaşmamızı oynamış oluruz muhtemelen. Dolayısıyla yani 3 kupayı aldık ama dördüncüsü de hayırlısı. Arkadaşlar lütfen hırsa kapılmayalım. Hiç önemli değil. O seneyi kupasız da kapatabilirsiniz. O ayı kupasız da kapatabilirsiniz. Bir kupayla da kapatabilirsiniz. Önemli olan yarışmak, mücadele etmek diyelim. Ha, olası bir durumda arkadaşlar lütfen hırsa kapılmayın. Gelecek sezon yine etkinlikleri yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Video alıştırmalı etkinliğini özellikle tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Olmazsa olmaz. Bunun dışındaki etkinlikleri yapın. Oradan elde edeceğiniz gelirleri kadronuzda kullanın. Altyapıdan oyuncularınızı çıkartın. Yine tabii bir sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu video çıktığında muhtemelen son gün olacak. Hepinize inşallah başarıya ulaşmışsınızdır veya güzel, hoş bir sezon geçirmişsinizdir diyelim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top Pilav'ın videosundaki bundan sonra arkadaşlar taktik ve teknik videolar başlayacak tekrar. Bu konuda çünkü sorular geliyor bana. Yeni başlayan YouTuber kanalı arkadaşlar var. Onlara da başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top Pilav'ın videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılar, sevgiler.